Hepinize yeniden merhabalar sevgili cep hikayeciler. Bendeniz araştırmacı ve yazar Cevdet Mehmet Kösemen ve bugünkü videomuzda uzun süredir kenarından köşesinden sürtüp geçmekte olduğumuz Acıbadem semtinin arka sokaklarını ve kimsenin aklına gelmeyen detaylarını boylu boyuna gezeceğiz. Ilık bir bahar günü. Dünyayı savaşlar kasıp kavuruyor bu kaydı yaptığımız tarihlerde. Ne diyelim, iyi diyelim, iyi olalım. Her şeye rağmen çiçekler açıyor, hayat devam ediyor ve biz de Acıbadem sokaklarında gezimize başlıyoruz. Evet sayın seyirciler, dakika 1, gol 1. Acıbadem'de gezenlerin çok yakından tanıdığı bu klasik 80'li 90'lı yılların miras sitelerinden biri. Ben çok küçükken bu civarda bir yerde özel derse gelirdim. O sırada da bu binalar hep böyle dikkatimi çekerdi. Gökyüzüne uzanan çeneler gibi. Bana hep böyle bir çıyanın, bir dev, böyle vücudunun geri kalanı toprağın altında olan çok büyük böceklerin kafaları gibi gelirlerdi. Sonra yıllar sonra Hellboy ve Avatar gibi filmlerin yaratık tasarımcısı olan duayen ressam Wayne Douglas Barlow'un bir kitabında bunlara çok benzeyen ama böyle dişleri ve gözleri olan cehennem binalarının olduğu bir resim görmüştüm. Ve böyle o çocuk aklımda demiştim ki acaba Wayne Barlow da Acıbadem'de mi gezdi? O da mı bu binalardan esinlendi? Ama tabii ki iş herhalde öyle değil. Wayne Barlow Acıbadem'e hiç gelmese de onun en sıkı takipçilerinden biri olan bendeniz buradayım ve gezmeye devam ediyorum. Evet sayın seyirciler, Acıbadem bölümümüz biraz daha... Selamünaleyküm. Kolay gelsin, aleykümselam. Biraz daha nasıl diyeyim, önceki semtlere kıyasla bir tık kalburüstü bir yerde başladığımız için bu sefer kısmetimiz sitelerden, villalardan açıldı. Burada çok eskiden, yani ben diyeyim 1930'lar, siz deyin 1950'lerden kalma çok klasik buranın miras binalarının birinin önündeyiz. Diyecek bir şey yok. Biri hala yaşıyor, güzel tutmuş içini, bakımlı. Allah sahibine bağışlasın. Yani şu evin balkonlarının boyuna bakın. Günümüzde bu boyutta daireler var. Burada sırf bir balkona ayrılan alanı görüyoruz. Tavanın yüksekliğine bakın. O da böyle ferah, havadar, güzel. Bu iki detayı günümüzdeki binada yok eden çok önemli bir detay var aslında. O da klimanın icadı. Klimalar yokken bir binanın ferah, havadar olmasının iki yolu vardı. Özellikle yazın. Bir, balkonda oturacaksın. İki, tavan yüksek olacak ki hava serin kalsın, kendi içinde dönsün. Aslında teknolojik bir kolaylık olan klima devreye girince işte böyle şeylerin de pabucu dama atılıyor. Size müthiş bir şey göstereceğim. Ben bir koleksiyonerim diyecek olursanız ne koleksiyonu yapıyorsunuz? Ben de size derim ki tabii ki meyve çıkartması koleksiyonu yapıyorum. Bakın arkadaşlar, şu küçük defterde dünyanın dört bir yanından, daha çok Türkiye'den topladığım meyve çıkartmalarıyla her birini ne zaman, nerede aldım, hangi meyvenin üstündeydi, hangi marketteydi, bunu böyle yazdım. Pul koleksiyonu gibi çok hoş bir koleksiyonum var. Herkese tavsiye ederim. Bunlar da böyle majör arkana, yani böyle karpuz, kavun ve büyük meyvelerin çıkartmaları özel bonus oluyor. Hepinizin yapabileceği zevkli bir hobi. Şimdi bakalım burada bende olmayan var mı? Mesela bak, bu Ayhan 34 görüyoruz. Bunu biliyorum. Bende bu vardı yakın zamanda. Bakalım. İşte Ayhan 34. Bak almışım. Çok şahane ya. Mesela bakın, bu Oruç kardeşler yok. Alıyoruz ve defterimize tatbik ediyoruz. Bak, bu ikisi önce Türkiye dışı bir ülkedeydi. Red Delicious ve Melasi. Hangi ülke olduğunu henüz yazmadım. Huzur narenciye yoktu. Onu da alıyorum. Onu da koyduk. Akşam bunları düzgün yapıştıracağım. Altlarına nereden olduklarını yazacağım. Abim bana 2 tane daha getirdi. Tatlı Adana portakal. Bu yoktu. O da yoktu. Ağam çok sağ ol. Neyse, böyle güzel bir hobi arkadaşlar. Her zaman yanınızda taşıyın.
Ayrıca küçük bir detay daha söyleyeceğim. Böyle logoları tarımcı arkadaşlarımız kendileri ya da hani ailesinde böyle eli bir bilgisayar grafik tutan birine yaptırır. O yüzden çok daha kaliteli olurlar. Mesela minimal bir restoran logosu ya da böyle bir alengirli bir kafeci logosu ya da onu geçtim böyle işte bilişim şirketi logosu falan yapılan denemelerde sonuç daima sıkıcıdır. Ama böyle tasarımlar böyle hayat doludur. İşi bilmeden yaptıkları için daha gerçekçidir. Veya mesela şu Ayhan 34'te görüyorsun. Yani bu logoyu bir daha unutmazsın. Bu logoyu bir daha unutmazsın ama modaya git. Just Cafe, Dust Cafe. Hep bu isimler sallama bu arada. Hepsi birbirine benziyor. Böyle siyahlı beyazlı minimal saçmalıklar. Asıl estetik hep bu işi yaşamak için yapanların işindedir diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Sayın seyirciler, bilmiyorum farkında mısınız ama kanalımızda yeni bir gelişme oldu. Artık kanalımızın katıl düğmesi var. Siz de o düğmeye basarsanız normalde bu videoya girmeyen daha fazla an var, daha fazla sahne arkası görüntü var. Buraya koymadığımız birkaç küçük enstantane daha var. Böyle ek katma değerleri siz de izleyebilirsiniz. Şimdi bunu biz açıkçası çok böyle mutlu mesut yapmıyoruz ama dünyanın hali belli. Biz de tabii ki böyle geziler karşılığında biraz en azından masraflarımızı çıkarabilmek istiyoruz. O yüzden lütfen bu kanala katılın, kanalımızın destekçisi olun ki biz de bir ekmek yiyelim ve size daha sık sayıda, daha yeni, daha ilginç yerlerden videolar getirebilelim. O yüzden katıl diyoruz sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler, İstanbul'a akan ana şebeke suyunun bağlanması, yani barajlardan gelen şebeke suyunun bağlanması 1950'li yılları buluyor. Ondan önce ise her bölgenin dağlardan tepeden inen sularla beslenen ayrı çeşmeleri var. Bu da ünlü Kayış Dağı suyunun 1930 yılında yapılan çeşmesi. Çok hoş ve kendine has bir şey. Tabii şu anda çeşmenin yerinde yerler esiyor. Eskiden tam emin değilim ama Çamlıcatepesi ya da daha arkasından bir yerden geliyordu Kayış Dağı suyu. Hatta Kadıköy'de filan da çeşmeleri vardır. Halka dağıtılıyordu. Çok eski bir şeyin aslında bir izi bu. Çeşmeyi açıp su akınca, kaloriferi yakıp doğalgazı alınca filan aslında bunlar çok büyük bir altyapı ve çok büyük emeklerle günümüzde ayağımıza getirilen şeyler. Onların olmadığı zamandan kalan çok hoş bir hatıra. Çeşmenin altında da yan gelip yatan bir keyif bilmem nesi görüyoruz. Şuna bak, ilk ölü sandım ama paşamın huzuruna diyecek yok. Şimdi bir şey derdim de YouTube yayın şartları var. Acıbadem'in bu manzarası, birbirine yapışmamış 4 ya da 5 katlı apartmanlar, hafif bir eğim, ağaçlar bana hep Ankara'yı hatırlatır. Sanki Acıbadem'de değil de Ankara Büklüm Sokak'tayız ya da Kennedy Caddesi'nin yukarı kısmındayız. Bir Ankaralı olarak hoşuma giden detaylardan biri. Ankaralı izleyicilerimize buradan selamlar. Bir de şurada inanılmaz bir detay, şu konuşurken fark ettim. Bakın şu binanın tepesinde bir eski radyo anteni var ve o radyo anteninde tam emin olmamakla birlikte apartmanın ismi olabilecek bir takım harflerin böyle hoş bir logosu görülüyor. Türkiye'de eski apartmanların tepesinde bunu görebiliriz. Yani eski radyo antenleri. Arada ben fotoğraflayıp arşivliyorum. Bu da demin fotoğrafladık. Radyo bir lüksken bu apartmanda radyo var demek için böyle tepeye dikiliyordu. O kadar eski bir şey ki yani günümüze eve nasıl girdiğini bile bilmiyorum ama o anten bir şekilde her eve veriliyor. Sen de radyo alınca onu oraya bağlayabiliyorsun. Çok acayip. Yani bu radyo antenleri, o çeşme falan böyle modern dünyamızın bir önceki adımındaki sınırlı ama büyülü ve kayıp geçmişin izleri. Bu logoda M ve belki V harfleri var. Buna %100 emin değilim ama şimdi apartmanın ismine gidip bakacağım. Eğer o harfler varsa ana işte doğru bildim diyeceğim. Yoksa bilmiyorum. Gelin bakalım. Apartmanın adı Cevizli Apartmanıymış. Yani bütün tezim boş çıktı. Olsun. Tarih konusunda hata yapmamaya çalışıyorum ama ufak dil sürçmelerimi yakalarsanız yorumlara yazın. Ben de tabii ki eleştiriye açığım. Her insan gibi ben de hata yapabilirim. Ama genelde yapmam.
Kimin oğlusun sen ya? Kimin oğlusun? Baharın en tatlı yönlerinden biri bu. En beton yerlerden bile türlü türlü bitkiler fışkırıyor. Köpürürcesine. Yani bu beyaz zambak benzeri çiçekler var. Yoncalar var. Öbür mor bitki var. Sardunya var. Çime benzeyen bir şey var. Bu böyle havai fişek gibi yaprakları patlayan yapışkan şey var. Şu baktığımız yerde 8 tür bitki sayabilirim. Yani çok güzel bir manzara. Burada da bir dehşet manzarası var sayın seyirciler. Şu eski ulu çam ağacına bakın. Dalları zigzag 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 budana budana büyümüş. En tepesinde bakın böyle kese gibi şeyler görüyoruz. Bunlar aslında çok felaket bir tırtıl olan çam kesesi tırtılının öbek öbek gruplaştığı kozalardır. Piteucampa taumatepoa bilimsel adı. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. O kadar yakından biliyorum ki bu eski bir düşmanımdır sayın seyirciler. 23 yaşındayken bu tırtıllardan birini elledim, sonra elimi gözüme sürdüm. Ve bu gözüm 3 gün boyunca portakal gibi şişti. Kortizon iğneleri yiye yiye kendime geldim ve sırf o tırtıl yüzünden hala böyle bir hafif sehla ve asimetrik, seksi bir bakışım oldu. Arkadaşlar bu tırtılları nerede görürseniz görün, yani Tarım Bakanlığı'na ya da bölgenizin işte ilgili birimine haber vermeniz iyi olur. Çünkü gerçekten çok feci bir zehir taşıyorlar. Zehir tüylerinin içinde, yani seni sokmuyor ya da gelip şey yapmıyor ama o tüyler kıyafetine bile dokunsa, cildine temas ettiği anda şişiyorsun ve çok feci bir alerjik reaksiyon veriyorsun. Göz, ağız, yani böyle açık uzuvlara girerse o zaman işte sıkıntı yaratıyor. O yüzden dikkatli olun. Evet, döndük dolaştık, çok eski bir apartmanın arkasına geldik. Apartmanın tarihini bize anlatabilecek küçük bir detay şurada var, getiriyorum. Çatı kiremiti artık hangi fırtınada düşmüşse Kılıçoğlu Eskişehir 1949 yazıyor. Yani matematiği yapın, 80 yıllık mı ne bir binanın önündeyiz. Burada belki buradaki eski bir konaktan kalmış bu eski tip banyo küvetleri ya da banyo tası mı ne denir bunlara bilmiyorum. Tek parça mermer bunlar. Bu apartmanın sakinleri bunları alıp eskiciye vermemiş henüz. Böyle insan koştururken kendini bazen çocukluğuna götüren yerlerde buluyor. Burası da onlardan biri. Yani çok net bir şey söyleyemiyorum da günümüzün diliyle çok hoş ve nostaljik bir vibe sahibi bir yer. Bir de hani benden öneri. Tabii hepimiz koşturup duruyoruz da kendinizi böyle bir 2-3 saat boş bir vakitle bulursanız ve böyle bir yer keşfederseniz şöyle gelin 2 dakika durun. Bakın. Durun. İnsana gerçekten çok iyi geliyor. Zaman herkesin sahip olduğu bir lüks değil ama sahibiyseniz böyle değerlendirebilirsiniz. Bu binanın da ölüm fermanı verilmiş. Buradaki karot örneği şeyiyle. Bunlar evet biraz gerekli olsa da hep bana böyle bir hüzün verir, iç sıkıntısı yaratır. Böyle bir şey alındı mı hop işte apartman sakinleri toplantılarla kavga etmeye başlar filan falan. Ne yapılacak, hangi müteahhit, nereye gideceğiz? İşte ben yaptırırım, ben yaptırmam, para ver, onu ver, bilen kat karşılığı bilmem ne, apartmanları küçültelim. Ama yapacak bir şey yok. Bu seriyle bizim yapmak istediğimiz biraz da böyle kör romantizm değil ama böyle bir binayı yıkıyorsanız, yani bütün bu videolar boyunca size ufak ufak örneklerini topladığımız insani detaylardan, işte dekorasyon unsurlarının el yapımı olması ya da apartmanın girişindeki tabelanın el yapımı olması, tavanların yüksek olması, balkonların büyük olması ya da böyle beklemediğiniz bir detayın sırf fonksiyonelliğin ötesine giderek oraya kimlik katan bir yönde olması. Yani en büyük gayelerimden biri de bu gezilerde benim insanlara bunu öğretmek. Biliyorum bu kanalı siz de izliyorsunuz. İzliyorsanız lütfen zile basın ve abone olun ki bize gezmeye devam edelim. Ama geri dönecek olursam, aranızda müteahhitler, mimarlar, inşaat firması sahipleri, inşaat firması sahiplerinin kızları ve oğlanları olduğunu biliyorum. Bakın feyz alın, yani bu belki çok en feyz alınacak binanın önünde değilim ama feyz alın ve projelerinize böyle insani detaylar katın. En basitinden daha çok para kazanırsınız. Yani ismini koyamadığım ama görünce sizin de hissettiğiniz bir büyü fışkırıyor bu binadan. Şu an pislik içinde derme çatma, orası ayrı. Bir bina yapıyorsanız, İstanbul'da kentsel dönüşüm yapıyorsanız küçük paralar bunlar müteahhitler için. Önüne 2 tane portakal ağacı dikin. Metrekareyi biraz kısın, önünde şöyle bir yeşil alan olsun. Yani orası
bir klas sahibi olacaktır bunu yaparsanız. İşte böyle. Neyse çok diskur verdim. Hadi bakalım artık susup yürümeye devam etme zamanı bana. Evet sayın seyirciler, esrar derinleşiyor. Şimdi hatırlarsanız biraz önce başka bir apartmanın üstünde aynı bu logotip olan bir radyo anteni gördük. M ve V harflerinden oluşmuş böyle bir şahsi logo gibi bir şey. Şimdi de bu apartmanın kapısında aynı şeyi görüyoruz ve ayrı apartmanlar, buna %100 eminim çünkü yürüyüp geldik. Nasıl oluyor? Yani aynı müteahhitin ismi mi? Vaktinde bilmiyorum işte gayrimüslim bir zenginin ya da bu arazinin sahibi olan herhangi bir vatandaşımızın isminin baş harfleri mi? Çünkü bu da çok oluyordu. Yani bütün bir arazi bir paşanın ya da işte bir zenginin köşkünün arazisiydi. Sonra orayı satıp çat 8 tane apartman dikiyor. Ama bilmiyorum yani M ve V harfleri gözüküyor. Kim, nasıl, kimin ismi bilmiyorum ama aynı sembolü bir radyo direğinin üstünde bir de kapıda gördük. İşte bak, kör araştırmanın, yani gerçekten ayağını yere basa basa gidip bir şeyi araştırmanın ve böyle alakasız şeyleri arşivlemenin ya da not almanın en güzel şeyi bu. Daha önce gözden kaçan ufak şeyler görüyoruz. Evet sayın izleyicilerimiz, çoğunuz benden daha bilgili olduğunuz için hadi bakalım, bunu bileniniz varsa size bizzat teşekkür edeceğim. M ve V baş harfleri olan bir zengin, bir ünlü, bir paşa, bir şahsiyet Acıbadem ya da Kadıköy ile alakası var mıydı? Biliyorsanız lütfen yazın. Bu inanılmaz logoların sırrını beraber çözelim. Gerçekten çok güzel işte. Arkadaşlar, şimdi de bir doğa belgeseli anı yaşıyoruz. Şu elimde gördüğünüz hızlı hareket eden sarı çiyan derler buna. Hop. Şimdi çiyanların normalde çok daha az sayıda bacağı bulunur. Bunlar vücut segmentlerinin sayısını arttırmışlar ve bak geri gidiyor. Debinden beri hem ileri hem geri aynı kolaylıkla gidebilen bir toprak çiyanı. Bunlar böyle nemli ortamlarda yaşaya vücutları uzalmış, spagetti gibi yumuşamış bir çiyan familyasıdır. Geophilomorpha familyasına ait bir çiyan idi. Gördük. Böyle bahçelerde taş kaldırmak, işte her yerde bitkilerin olması falan bana hep şey gibi geliyor. Sanki 5 dakika sonra anneannem çıkacak. Hadi oğlum gel yemek hazır diyecek. Ama artık o yok. Ben büyüdüm. Öyle. Ama işte çiyanlar baki. Böyle duygusal bir andı. Neyse, yolumuza devam edebiliriz. Evet, burada da bir sukulen ustası görüyoruz. Şimdi aslında kaktüs ve akrabası bitkiler hep yetişiyor İstanbul'da saksılarda. Bu bitkinin sahibi kim bilmiyoruz ama öyle bir şahane yetiştirmiş ki böyle nasıl botanik bahçesi gibi çiçek açmış. Evet arkadaşlar, döndük ve dolandık ve böyle bazı semtlerin en çok o semt olan büyülü köşeleri vardır. İşte Acıbadem'in en Acıbadem olan büyülü köşesini bulduk. Yakın zaman apartmanlarının arasında, bilmiyorum artık tarihinde, asırlık bir köşk. Görüyoruz, merdiveni açık, kapısı açık. Şimdi bakalım cep hikayelerinde naklen bıçaklanacak mıyız yoksa inanılmaz bir keşif gezisine mi çıkacağız? Haydi bakalım diyoruz. Böyle bir yere girmeyi denemeden dönmek hiç iyi olmaz. Selamünaleyküm. Kimse yok mu? Gezmeye geldik. Sıkıntı yok. Ho. Evet sayın seyirciler. Müthiş bir olay, mükemmel bir olay. Geçen bölümümüzde bunu ben size anlattım. Eski evlerin camlarının üstünde rengarenk, böyle işte mor, yeşil, turuncu, mavi rengarenk camlar var. Ve odaya nasıl hava katıyorlar. Ya bakın, harabenin içindeyiz, tamam mı? Hani her yeri pislik götürüyor. Nasıl ferah bir oda.
Yüz ölçümüne bakıyorsun. Çoğu apartmanda bundan büyüktür odalar günümüzde bile. Ama bak tavanı yüksek ve bu pencereler inanılmaz bir ışık illüzyonu yaratıyor. Yani 100 yıl önce en azından evde oturmayı insanlar daha iyi biliyormuş. Ve bak 100 yıllık bir bina hala çalışıyor, gördün mü her şey. Günümüzdeki apartmanlarda elektrikli şey var. 2 basarsın bozulur, sonra tamirci 5.000 liranı alır, seni de öper gider. Bu arada demin girişte gördünüz. Bir yere böyle girerseniz girişte kibarca selamünaleyküm deyin. Gezmeye geldik, sıkıntı yok deyin. Sanılanın aksine herkes sizi bıçaklamak için yanıp tutuşmuyor. Evde kalan biri olursa genelde şeydir, yani sığınmak için girmiştir. Evet bir ses duyarsanız çıkar gidersiniz. Ses duymazsanız ilerlersiniz ve bizim burada yaptığımız gibi müthiş şeyler keşfedersiniz. Tavana bak. Size bir Diyarbakır masalı anlatayım. Eski metruk bir ev varmış. Orada oturmak için büyük şehirden bir öğretmen gelmiş. Evin içinden geleyim mi diye bir ses yükselmiş. Öğretmen korkmuş, kaçmış. 2 ay sonra oraya oturmaya valilikte çalışan bir memur gelmiş. O da gelmiş, geleyim mi demiş, yine kaçmış. Üçüncüsünde hiçbir çulu olmayan bir delikanlı gelmiş. Geleyim mi diye bir ses gelmiş. Gel lan diye duvarda sesin geldiği yere bir vurmuş delikanlı. Ve duvardan define altınlar dökülmüş. Yani bu da size hani cevval olmayı, risklerin karşısında biraz üzerine gitmeyi temkin ve mantık sınırları içinde gösterir. Bu demin gördüğünüz fenomen de hamile duvar dediğimiz şeydi. Duvarları termitler yiyor, işte toprak oluşuyor filan. Bu böyle boyanın altını şişire şişire doldurmuş. Yağmur suyu da şişirmiş. Onu bir deşersin böyle laps diye patlar. Çok şahane bir manzara. Neyse yeterince konuştum. Şimdi bir bakalım üst katta neler var. Bu evin her yerini yalnız termitler yemiş sayın seyirciler. Şimdi canlı yayında düşmek istemiyorum ama sanki kurtarır gibi. Hop. Evet ve üst kattayız. Köşkün çatı katında. Bakalım ne bulacağız. Aman Allah'ım. Sayın seyirciler. Bak işte. Cep hikayeleri full circle. Yazık. İşte görüyorsunuz. Sidikli kediler. Ay yazık. Nasıl da hepsi çiş. Allah. Hatırlıyorsanız Bakırköy bölümünde ölü bir kedi bulmuştuk. Burada da diri kedicikler bulduk. Ay yazık. Ay sidikli. Annesi gelecek. Tamam koyuyoruz sidikli kediyi. Allah sizin yardımcınız olsun. Ah yazık. Ay çok fena oldum sayın seyirciler. Ay bak havada meme emiyor. Ah yazık. Ay ya bak dünya dönüyorsa bunlar için dönüyor. Gerçekten çok duygusal bir an. Sidikli kediler tarihi köşkte. İnşallah kimse onları rahatsız etmez. Anneleri inşallah yakındadır. Şimdi ben bir ürktüm. Annelerini ürkütmeyelim. Gelin kibarca geldiğimiz gibi dönelim ve bu köşkteki maceramız sidikli kedilerle son bulsun Acıbadem'de. Ah yazık ya. Evet yolumuz devam ediyor. Geri dönüyoruz. Yani sakın böyle bir şey yapmayın. Allah. Heh. Arkadaşlar gerçekten böyle duygudan gözlerim yaşardı. Ve bu sidikli kediler beni mahvetti. Yani günümüzde tabii katliamlar oluyor, insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Yani ama vallahi o kedi yavruları böyle çok fena oldum. Neyse size iyi bir haberim var. Tam çıkarken gördük ama yakalayamadık. Bir anne kedi bizim indiğimiz merdivenden koşarak yukarı çıktı. Büyük bir ihtimalle sidikli kedilerin annesiydi. Bütün dünya cehenneme gidiyor. Dünya savaşı kapıda, ekonomik kriz kapıda. Belki önüne geçilemeyecek çevresel felaketler kapıda. Ama en azından bu gece rahat uyuyabilirsiniz. Çünkü sidikli kediler güvende. Sayın seyirciler, apartman tabelaları, yer karoları, ilginç kapılar, balkonlar, apartmanlar gibi sokak isimleri de İstanbul'da çaktırmadan şairane anlar yaratabiliyor.
Acıbadem'de Şarkılı Sokağı denilen bu küçük ara sokaktayız ve sanki sokağın ismine yakışırcasına böyle carlak renklerle, altıgenimsi desenlerle boyanmış manyak bir apartmanın önündeyiz. Çok güzel. Kim bilir bu ismi nasıl aldı? Burada gerçekten şarkılarla ilgili bir şey var mıydı? Yoksa hoş bir tesadüf mü? İstanbul'da böyle çok hoş ve garip sokak isimleri de var. Şarkılı Sokağı bunlardan biri. Bir yerde şey vardı mesela. Tatlı Son Sokağı vardı. Tövbe tövbe, İngilizcesi Happy Ending. Cihangir'dedir. Nasıl o sokak o ismi aldı bilmiyorum. Sizin bildiğiniz ilginç sokak isimleri varsa lütfen siz de yorumlarda yazın diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Evet, gerçekten en kısa mesafeyi gezdik bu ana kadar yaptığımız bütün çekimler arasında. Haritada yemin ediyorum yani 300 metre bile yürümemişizdir. Bu kısa mesafeye rağmen herhalde en dolu dolu gezi oldu yaptığımız. Hatta itiraf edeyim, ben böyle Acıbadem'de gezinmeden önce biraz şeydim. Yani burası mutenalaştı artık, işte her yerde kentsel dönüşümler, modern apartmanlar, pek bir şey bulmayız ya da hani bulsak da Bağdat Caddesi kıvamında olur diye düşünüyordum. İyi yanılmışım. Yani belki de baharın etkisiyle böyle en baştan çıkarıcı güzel gezilerden biri oldu yaptığımız. Acıbadem'in en güzel yanı ayrık ayrık evlerle o eski İstanbul dokusunu bir arada bulabilmemiz. Ne mutlu burada yaşayana. Kadıköy'e yakın ama o böyle Kadıköy'ün biraz çiğleşmiş, o böyle aşırı hipersosyal ortamından yaşamak isteyen herkes bence burada kendisine uygun bir yer bulabilir. Ankaralı izleyicilerimiz Ankara'dan İstanbul'a taşınırlarsa bence Acıbadem'den başka bir yere bakmasınlar. Ankara'ya en çok benzeyen yer oldu gördüğüm. Burada size göstermeyi istediğim bir şey daha vardı. Osmanlı döneminden kalan bir nişan taşı, böyle dikili taş gibi bir şey, bir apartmanın arka bahçesinde. Deli gibi gezdik ama onu bulamadık, ama en azından onun resmini burada görüyorsunuz. Böyle de sırlarla dolu bir semt. Yani 5 kere daha gelsek 5 ayrı bölüm çıkar. Süper bir yer oldu. İzlediğiniz ve bizimle gezdiğiniz ve bu kanalı takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz.